Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İdris Aleyhisselam'ın saltanat dönemindeyiz. İdris Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde toplumların ve toplulukların arasında meydana gelen o büyük debdebenin ardından İdris Aleyhisselam bir sultan olarak artık kabul edilmişti. Kavimler arasındaki farklılıklar ve bu farklılıkların ortak bir zeminde, bir hukuk çerçevesinde İslam şeriatine göre birbirlerinden kesin ve kat'i olarak haklarını almış bir şekilde yeni bir döneme başlıyor. İdris Aleyhisselam saltanat deyince yanlış anlaşılmasın, kendisi için çok başka bir hayat sürmüştü. Bir kerpiç evine girmişti demiştik ya, bu kerpiç evin içinden çok fazla çıkmayı tercih etmedi İdris Aleyhisselam. Hayatı boyunca nadir dönemlerde farklı kavimlere gider, onları ziyaret eder. Bu ziyaretlerde onlara hakkı söyler. Genellikle evinden pek fazla çıkmazdı. Ona neden böyle yaptıklarını sorduğunda dünyaya meyletmek istemem, dünyanın beni kirletmesini istemem derdi. Çevresine gelenler dünya seni neden kirletsin, sen bir peygambersin dediklerinde dünya çok hızlı bir gelişim dönemi geçirecek. İnsanlar çok büyük imkanlara kavuşacak. Bu imkanlar onları şımartacak. Ben onların bu hallerini görmek istemiyorum demişti. Tarih boyunca İdris Aleyhisselam'a toplamda 1000 kişinin iman ettiğine dair eski kaynaklarımızdan gelen bilgiler var. Ancak buradaki 1000 kişiyi kişi olarak değil de kendi civarlarındaki insanların reisleri olarak kabul etmekte fayda var. Zira hem Nuh Aleyhisselam hem de sonraki medeniyetler göz önünde bulundurulduğunda insanlık alemi genel itibarıyla yakın döneme kadar başlarında bulunan o önderlerin inançlarıyla, onların söylemleriyle hareket etmişlerdir. Bunlar daha sonra işte devletleşme süreçleri, krallıklar vesaire devam eden bir süreç. Dolayısıyla İdris Aleyhisselam'ın burada muhataplarının halk olmakla beraber bu kendisine iman ettiği söylenen 1000 kişinin bütün topluluklar arasındaki aşiretlerin başları olduğu söylenebilir. Zamanında bu 1000 topluluğun yanında 21 topluluk İdris Aleyhisselam'ın söylemlerine onun saltanatına karşı olduğu gibi içten içe nefret duyuyordu. İdris Aleyhisselam onların Kabiloğullarından ve Habiloğullarından meselesiyle ilgili olarak bir ırk ayrımı yahut bir çatışmanın olmasını asla ve katiyetle istemiyordu. Bu noktada onlara hayrı beyan etmek için günlerden bir gün onların topluluklarından 19 tane lideri alarak diğer 2 lider kabul etmemişti İdris Aleyhisselam'la beraber yolculuk yapmayı, bir bahane uydurmuşlardı. Sonuçta İdris Aleyhisselam devletin başkanıydı, aslında bütün dünyanın hakimiydi. Bütün dünyanın ilk hakimlerinden biri olduğunu söylemek yanlış olmaz bu noktada. Habil Aleyhisselam'ın mezarının başına gittiler. İdris Aleyhisselam Habil Aleyhisselam'ın mezarı başında şöyle dua ediyordu. Ey dedeciğim, senden sonra gelen evlatlarının senin çektiğin zulme düşmemesini Rabbimden niyaz ediyorum. Sen onlar için ne önemli bir ibretsin, ne büyük bir ibretsin, ne büyük bir hayrın kapısısın demişti. Daha sonra topluluğa dönerek sizler bu hayrı elinizin tersiyle itmek mi istersiniz? Yoksa bir başka kötülüğe düşüp de birbirinizin kanını akıtmak mı istersiniz dediğinde orada bulunanlar başlarını eğmişlerdi. Tarihin ilk münafıklık hareketi başlıyordu burada. İdris Aleyhisselam onların sessizliğine karşılık sizler sessiz duruyorsunuz çünkü sözlerime inanmıyorsunuz şeklinde bir açıklayıcılıkta bulunmamıştı. Allah-u Zülcelal'in Ya Settar ismi şerifinin tecellisiyle onlar henüz dillerinden bir şey düşürmeden onların içlerindekini beyan etmek taraftarı değildi. Ancak bu durumun ilerleyen zaman diliminde insanları yeniden ifsad edecek bir dönem olacağını anlamıştı. Büyük bir üzüntüyle evine geri döndüğünde Mikail Aleyhisselam kendisini ziyarete geldi ve şöyle dedi. Ya İdris, Allah'ın
en sevgili, en salih kullarından birisin. En salih kulusun. Unutma ki Allah-u Zülcelal insanları, atan Adem'i bu topraklara bir imtihan için göndermiştir. Onların içerisinde fasıklar, münafıklar ve kafirler olacaktır. Onlar birbirleriyle mücadele edecektir. Bu mücadele asla bitmeyecektir demişti. İdris Aleyhisselam o kadar fazla üzülmüştü ki bu duruma, daha sonra kendisini ziyaret eden Azrail Aleyhisselam'la olan kıssası kitaplarda uzun uzadıya anlatılır. Orada Azrail Aleyhisselam'la beraber cennet ve cehennemi görmek isteği ve talebi, cennette kalmak isteyişi, buna benzer ifadeleri yer verilir. Allah nasip ederse yarınki dersimizde onun bu sürecini anlatıyor olacağız, bir bölümünü. İdris Aleyhisselam için kalemi ilk kullanan isim ve çizgiyi ilk kullanan isim olarak da bahsedilir. Ancak buradaki iki meselenin birincisi onun ilme verdiği ehemmiyettir. Mikail Aleyhisselam'ın bu sözü üzerine İdris Aleyhisselam kendisine gelen bu vahyin özelliklerinin medeniyetler arasında yeni bir problemin çıkmaması için Hz. Adem Efendimiz'den kalan okulun farklı bölgelerde işletilmesi için büyük bir çaba sarf etmişti. Bu çabası sebebiyle kendisi kalem kullanan olarak adlandırılmıştı. Hz. Adem Efendimizin tarım ve hayvancılığa verdiği ehemmiyet, ormancılığa verdiği ehemmiyet yanında İdris Aleyhisselam tarihte ilme en fazla vakit ayırmış bir insan olarak kalem sahibi olarak adlandırılmış olacak ki bugünkü elimizdeki kaynaklarda kalemi ilk kullanan kişi olarak geçmektedir. Bir diğer sebebini inşallah bir sonraki dersimizde ifade edeceğiz. Kerpiç evinin içerisinde kızlarıyla beraber kalırdı. Yanında 3 kızı sürekli kalmayı talep ederler. Onun hizmetinde bulunurlardı. Gelen 30 suhuf sadece basit bir A4 sayfası gibi düşünmeyin. Oldukça uzun metinlerdi bunlar. Bu metinler daha sonra tarihte pek çok destansı olayların içerisinde karşılık bulacaktı. Bugüne ulaşmış olan Orhun abideleri, Gılgamış destanı, buna benzer dünyanın çok önem verdiği destanların içerisinde İdris Aleyhisselam'a gelen vahiyden parçalar bulmak mümkündür. Tarihte insanların kavgasını engelleyebilmek için ilmin ve eğitimin ehemmiyetine önem vermiş ve bu ehemmiyet çerçevesinde her bir suhufu insanlara ezberlettirmişti. Kurdurmuş olduğu okullarda tabiri caizse tarihin ilk kutsal kitaplara olan hafızlık müessesesinin de temelini oluşturmuştu. Zaman zaman münafıklar bunları ezbere bilmenin ne faydası var? Zaten söylenen şeyleri biliyoruz derlerdi. İdris Aleyhisselam kimi zaman topluluklar önünde verdiği hutbelerde ise onlara şöyle sesleniyordu. Bir şeyi biliyor olmanız onu yapabilir olduğunuz anlamına gelmez. Ezberinde tutmanız, ezberinizde tuttuğunuz şeye olan saygınızdan ötürü belki sizi kötülüklerden alıkoyabilir. Ortada henüz açık bir şekilde Allah-u Zülcelal'i reddeden, onun peygamberliğini reddeden kimse yoktu. Tarih sadece küfürden değil münafıklıktan başlamış bir süreçti. Elbette bu münafıklar arasında kendisi içten içe şeytan özlemini duyan, Allah'a karşı put yapma eğilimi gösteren, ateşe tapınma şekillerini hazır tutan, kendi içinde bu değerleri oluşturan insanlar vardı ki 3. cildimizin içerisinde medeniyetleri anlatırken bunlardan da bahsediyor olacağız Allah'ın izniyle. İdris Aleyhisselam hayatının çok önemli bir kısmında vermiş olduğu bu ilmi mücadelede okullarda okumayı artık mecburi hale getirmişti. Münafıkların bu söylemlerine karşılık bu mecburiyet ilkesi onun saltanatlık döneminde, onun sultanlık döneminde çok tartışmalı bir konuydu. Yani bugün değil, tarihin ilk dönemlerinde de eğitimin zorunluluğu, mecburiyeti hep söylenmiş ve hep uygulanmış bir yöntemdi. Zaman zaman bunların içerisine karışan münafıklar belli yerlerde öğrencileri farklı yerlerde, farklı şekillerde İdris Aleyhisselam'a karşılık bazı söylemler geliştirmeye çalıştılar. Bu dönemde 3 büyük çatışma yaşandı. Bu çatışmaların her birisinde Hz. İdris Aleyhisselam'a iman etmiş
1000 kişilik o büyük kavimlerin başlarındaki isimler bugünün tabiriyle aşiret reisleri, cemiyet, cemaat liderleri İdris Aleyhisselam'ı koruyup kollamak için onları öldürmeye meylettiler. İki olayda da İdris Aleyhisselam bir mucize-i ilahiye ile anında o bölgede kendisini gösterip o insanları ölümden kurtardı. Bir tanesinde ise ona yetişmedi. Ona yetişemeyince kimileri İdris Aleyhisselam'ın artık mucizesinin kaybolduğunu söylemeye başladılar. Oysa ki İdris Aleyhisselam tam da bu anda Rabbinden vahiy almaktaydı. Vahiy şöyle beyan ediyordu: Ya İdris, onların küfür dolu sözleri seni incitmesin. Allah sabredenlerle beraberdir. İdris Aleyhisselam bu vahyin inzalini beyan ederken bu ölüm haberini de almış, peygamberlerin de bir insan olup mucize-i ilahiyenin Rabbinden takdir edilmiş olduğu bir ikram olduğunu beyan ediyordu. Heyhat, münafıklar İdris Aleyhisselam'ın çok önemli mucizelerinden biri olan mucize-i ilahiyenin ikramıyla bir anda bir yere ulaşabilme özelliğinin kaybolduğunu ifade ediyorlardı. İdris Aleyhisselam içten içe kaynayan bu yaranın ilerleyen dönemde medeniyetler arasında büyük problemler meydana getirebileceğini anladığından kendisinden sonra gelecek olan peygamberliğin varlığı için Rabbine niyaz etti ve şöyle dedi: Ya Rabbi, içimizden salihleri yarat, onları görevlendir, onlara ikram et ki içimizdeki kötülükleri örtsünler. İdris Aleyhisselam bir şeyin örtülmesinden bahsediyordu. Münafıklar İdris Aleyhisselam'ın eksikliğini bulup bunu açığa çıkarmaya çalışıyordu. Yarın Allah nasip ederse İdris Aleyhisselam'ın tarihteki en önemli mühür olarak bıraktığı işlerden birinden, peygamberlerin resimlerini çizdirmesinden bahsediyor olacağız ve onun vefatına giden süreci ifade etmeye çalışacağız. Şimdilik kalın sağlıcakla.